Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Sağlık ve neşe dolu olsun. Bu çok kıymetli. Bugün çocuklarda miyopi konuşacağız. Yani göz sağlığı konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Tanıyorsunuz artık Neşe Hoca'yı zaten. Göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor Neşe Arslan şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Bugün çocuklarda miyopiyi konuşalım istedim. Evet. Hemen miyopi nedir hocam? Olan hastalarda aslında görmenin bulanıklaşması ve uzağı net görememek. Bunun da nedeni miyopik gözlerin normalden daha uzun olması ya da korneanın daha kavisli olmasına bağlı. O yüzden oluşan imaj retinaya değil, retinanın önünde odaklandığı için bir bulanıklık oluşuyor ve bir kırma kusuru, miyopi dediğimiz kırma kusuru ortaya çıkıyor. Peki son yıllarda miyopi neden bu kadar arttı? Bir artış var, Bir artış var, evet. Miyopi popülasyonu hakikaten gitgide artıyor. Bu da bir 2030'larda, 2050'lerde daha %50 oranında artacak, özellikle çocuklarda. Bunun nedeni de çocukların daha fazla iç ortamlarda vakit geçirmesi, gözleri yakın mesafeden çalışıyor olması, ekran bağımlılığı, dijital çağından dolayı çocuklar dışarı çıkıp işte top oynamak değil, işte ne bileyim çocuklarla işte kızlar seksek değil, kapalı ortamlarda gün ışığından mahrum kalıyorlar ve sürekli gözü yoran bir şekilde sürekli yakın çalışma olduğu için miyopi gitgide artıyor. Daha da artacak bu. Daha da artacak. Hatta bu şimdi artık bir halk sorunu oldu yani. Bu bir çağın halk sağlığı, evet. Bu çağın hastalığı miyopi. Ekran bağımlılığı ve miyopi. Miyopi. Evet. Peki ekran kullanımı miyopiye neden oluyor o zaman? Doğru mudur bu? Şimdi bunu şöyle söyleyelim. Fazla ekran kullanımı. Aslında ekran kullanımı tamamen bir miyopiyi oluşturan bir neden değildi. Değil. Ama sürekli yakına baktığı için o çocukların sürekli ekrana bakıyor, işte tablettir, telefondur. Yakına baktığı için kaslar sürekli yakına odaklandığı Sadece için yakını görüyor. bir yorgunluk oluyor, kaslarda yorulma oluyor ve miyopiyi gelişmesini miyop olan hastalarda miyopiyi daha hızlandırıyor. Miyopi olmayanlarda da miyopiyi tetikliyor. O yüzden sürekli bir yakına bakma şeyinde. O yüzden biz 20 kuralını uzağa bakmak arada bir pencereyi açıp evet. göze güzel bir 20 kuralı dediğimiz 20 kuralı bu. nasıl hocam? 20 kuralını herkesin, öğretin bize, sadece şimdi yapalım çocuklar hocam. değil. Evet. 20 dakikada bir, şimdi kitap okuyoruz ya da tablet Tamam. yapıyoruz, yakın çalışma. 20 dakikada bir 20 metre uzağa bakıp 20 saniye gözlerimizi kırpıp ve dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü gözlerimizin kası yakına bakarken çalışıyor. Uzağa baktığımız zaman dinleniyor göz. O yüzden 20 dakikada bir 20 metre uzağa bakıp 20 saniye gözümüzü dinlendirmemiz gerekiyor. Ve bunu da çocuklara uygulatmamız gerekiyor. Öğreteceğiz ki öyle kullansınlar. Evet. Peki ben ne yapayım Neşe hocam, bu ışıklar altında burada? Ne yapayım, ben nasıl koruyacağım bu gözleri? Şimdi ışıklar şöyle bir etkisi yoruyor oluyor. hocam. Miyopiyi tetiklemez mesela ama sizde kuruluk yapar. Ben şimdi eve gideceğim ya buradan diyelim. Tüm gün burada çekim yaptım. Evet, ışıkların altında. Işıkları açmıyorum evde. Yoruluyor gözler. Yoruluyor gözler. Evet hocam. Evet, o çok hakikaten bu led ışıkları gerçekten yorucu bir etkisi var. Siz en güzel gittiğiniz zaman makyajınızı güzelce temizliyorsunuz. Bir de suni gözyaşı damlatıp gözlerinizde dinlendirip yakında daha fazla yormayıp uzağa bakıp dinlendirip böyle dinlendireceksiniz. Evet, dinlendire. Siz de bize lazımsınız. Ya, ama o güzel gözleri de korumanız lazım. Ya, çok teşekkür ederim hocam. Çok tatlısınız. Peki 20-20'yi de öğrendik. 20-20 kuralı önemli göz sağlığı için. Çocukların açık havada vakit geçirmesi gerçekten koruyucu mudur hocam? Evet. Ya biz top oynayarak dışarıda, öyle büyüdük. seksek oynayarak ya da bisiklete binerek öyle büyüdük biz. O yüzden miyopini biraz daha azaltmak için ya da yavaşlatmak için, tedavisi tamamen mümkün değil. Yavaşlatmak için çocukların
her gün 1,5-2 saat dışarıda vakit geçirmesi gerekiyor. Hem gün ışığından yararlanalım. Çünkü o gün ışığı, yani güneş ışığı ne kadar göze zararlıysa, ama o gözün gelişimi, çocuklar için gözün gelişimini tetikleyen biyolojik mekanizmaları etkili hale getiriyor. O yüzden 1,5 saat, 2 saat çocukların dışarıda, bahçede, parkta vakit geçirmesini sağlamamız gerekiyor. O da miyopiyi gerçekten yavaşlatıyor. Bu kanıtlanmış. Yani şeylerde kanıtlanmış. Dışarıda vakit geçiren çocuklarda miyopi oranı daha düşük. O zaman günümüzde miyopinin yavaşlatılması mümkün. Mümkün, evet. Mümkün. Teknoloji geliştikçe bizim de böyle işte çalışan hekimler, bilim adamları bir şekilde bu miyopiyi yavaşlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da gitgide yeni şeyler çıkıyor. Peki nasıl? Evet. Nasıl? Nasıl? Şimdi yıllardır böyle bir atropin damlasıyla onu soracağım hocam. O damla tedavisi yeni mi çıktı bu? Bu yeni, atropin tedavisi yeni değil. Yani bir kaç yıldır mevcut bir tedavi. Bu hekim tavsiyesiyle, hekim kontrolü altında belli dozajlarda, çünkü bu bir atropin. O dozajın çok ufak bir konsantrasyonla damlatılması gerekiyor. Ve o gerçekten miyopiyi yavaşlattığı kanıtlanmış çalışmalarla. Ve onunla ilgili birçok çalışma var. Şimdi ikinci yönteme gelelim. Çağımız yine teknoloji çağı ve onunla ilgili gelişen miyopiyi önleyen ya da durduran, önleyen demeyelim de durduran. Yavaşlatan gözlükler mevcut. Belli odakları var. Nasıl ki akıllı mercekler var, katarakt ameliyatında taktığımız. Bu gözlüklerde sadece çocuğun net görmesini sağlamıyor. Ayrıca miyopiyi yavaşlatıyor. Tamamen tedavi etmiyor ama yavaşlatıyor. Kontrol camları mı hocam bunlar? Kontrol cam, miyopi kontrol camları bunlar. Tamam. O yüzden bunları şimdi aileler biraz tedirgin yaklaşıyor. İşte çocuğumun gözüne sürekli bir damla damlatıp nasıl tedavi edecek? İşte şu camlar nasıl koruyacak? Ya da çok pahalı camlar, bunları ben almasam normal gözlük. Ama bu gerçekten kanıtlanmış bir şekilde. Piyasada da çok çeşit var artık. Bunları gerçekten kullanmak kanıtlanmış bir şekilde. Bu gözlükler miyopiyi yavaşlatıyor. Çok güzel. O zaman bu gözlüklerden edinelim hocam. Evet, çocuklar için. Herkes için değil. Yani herkese şöyle değil. Tabii. Bu gözlük ihtiyacı, miyopisi olan çocuklara reçete ediliyor. Normal gözlük gibi ama bunun bir mekanizması var, odakları var. O gelen periferden gelen ışınların retinaya daha düzenli bir şekilde odaklanmasını sağlayan mekanizmalardır diyelim. O yüzden çocukların gözleri daha fazla yoruluyor bu anlamda. Şimdi ders çalışma da var. Şimdi tamam, tablet oyun var da derste çalışıyor, yazıyor. Covid zamanından kalma bir alışkanlık. Bir şekilde şöyle değil mi bunlar? Sürekli. Değil mi hocam? Evet. Yani, hep yakın. Hep yakın. Aynen. O yüzden ben işte ebeveynlere diyorum ki şimdi babalara, zaten yakına bakacaksa işte kitap okurken baksın. 20 kuralını burada, 20 kuralı burada da çok önemli. Çok önemli. İşte 20 dakikada bir, 20 saniye dedik ya. Bu da çok önemli. Çocuklar 20 dakikada bir çocuklar gözünü dinlendirecek. Evet. Bu da hocam 20 kuralını tekrar söyleyin ekran başındaki izleyicilerimiz için. 20 dakikada bir 20 metre uzağa bakıyoruz ve 20 saniye gözümüzü kırpıp dinlendiriyoruz. Gözlerimiz yakına bakarken yoruluyor, uzağa bakarken dinleniyor. Bunu bir kere kulağımızda küpe olsun. Evet, uzağa bakarken gözler dinleniyor, yakına bakarken yoruluyor. Dinlendirmemiz şart. Uzağa bakmamız şart. Evet. Uzağa bakmayı unutuyoruz. Çünkü hayat çok hızlı. Çok hızlı. Hep bir koşturmaca. Sabah kahvaltı ettin, giyindin, çıktın, geldin, çekim, okulda ya da işte çocuk iştesin, masa başında çalışıyor. Kimse uzağa bakmayı hatırlamıyor. Kırpmayı unutuyoruz. Kırpmayı bile unutuyoruz. Evet hocam. O yüzden bunlar çok önemli. Hocam çok değerli bilgiler. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu yine her zamanki gibi. Hanımlar, beyler, 8'de Sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.